Dünya ilginç bir döneme girdi. Doğru bildiklerimizin yanlış, tartışmaya yer bırakmayacak şekilde yanlış olduğunu bildiklerimizin de doğruluğuna tanık oluyoruz. Dünyanın yuvarlak olduğundan tutun da Roma İmparatorluğu'nun adının Bizans olmasına değin her alanda dualizmi, yani ikili yapıyı görüyoruz, yaşıyoruz ve tartışıyoruz. Bizans mı, Doğu Roma mı? Gelin bugün birlikte bu meselenin köküne biraz göz atalım. Persler ve Yunanlılar arasında asırlar süren kanlı harpler zamanında İtalya'da küçük bir köy halinde ortaya çıktı Roma. Uzun yıllar boyunca güçlendi. Nihayetinde büyüyen imparatorluğun sınırları İstanbul ve Anadolu topraklarına kadar ulaştı. Milattan sonra 395 senesinde Roma İmparatoru 1. Theodos ölürken ülkesini iki oğlu arasında paylaştırmış, bir oğlu Arkadius başkenti Konstantiniye olmak üzere Doğu'nun imparatoru, diğer oğlu Honorius da başkenti Milano olan Batı'nın imparatoru olmuştu. İki imparatorluk siyasi olarak değilse de isim, kültür ve tarihi bakımdan aynı devletti. Yani Roma İmparatorluğuydu. Ancak bu bölünmenin ardından 100 sene dahi geçmeden imparatorluğun batı kısmı yıkıldı. Doğu kısmı ise 1453 senesine kadar ayakta kalmayı başardı ve 1453 senesine kadar kendisine Roma İmparatorluğu demişti. Diğer bir deyişle kuruluşundan yıkılışına kadar Roma hep Roma'ydı. Ne Doğu Roma ne de Bizans gibi bir adlandırması yoktu. İster krallık yönetimi, ister cumhuriyet yönetimi, isterse imparatorluk yönetimi altında olsun, Roma'yı oluşturan insanlar kendilerini hep Romalı olarak bildi. O şekilde tanımladı. Peki nereden çıktı bu Bizantium, yani Bizans ismi? Bu isimlendirmenin ilk kez 16. yüzyılın Alman tarihçisi Hieronymus Wolff tarafından 1557 yılında yazdığı Corpus Historia Byzantinia kitabında kullanıldığını görüyoruz. Wolff'un Roma İmparatorluğu'nun idari açıdan ikiye ayrılmasından yola çıkarak imparatorluğun doğuda kalan yarısını tanımlamak üzere literatüre kattığı bir isimdir Bizans. Bu kelimenin kullanılmasının amacı da araştırmacıların 2200 yılı aşkın bir süre Akdeniz coğrafyasında varlığını sürdüren devasa bir imparatorluğun dilini ve dinini değiştirmesiyle ortaya çıkan yeni ve kültürel siyasal yapıyı daha rahat ve kolay anlatabilmeleri için olduğu iddia edildi. Ancak Doğu Roma dersek de bunu çok rahat ifade edemez miydik? Üstelik hiçbir Romalı Bizans kelimesini bilmemiş ve kendileri için böyle bir tanımlama kullanmamıştı. Onlar ülkelerinin yıkıldığı 1453 yılına kadar Roma İmparatorluğu'nda yaşayan Romalılardı. Yani Müslümanların tabiriyle Rumlardı. Ölürken bir gün ileride Bizanslı olarak anılacaklarını bilseler herhalde çok şaşırırlardı. Israrla Bizans isminin kullanılma sebebi Avrupa'nın tarih boyunca kurabildiği en büyük imparatorluk olan Roma'nın Müslümanlar tarafından yıkılmasını kendilerine yedirememeleri olabilir miydi? 1500'lü yılların Alman Haçlı fikir yapısına bakılacak olursa bu kulağa hiç de mantıksız gelmiyor. Zira Roma Avrupalılar için ebedi bir devletti. Osmanlı kaynaklarında da Bizans kelimesi geçmiyor. Ecdadımız onları Rumlar, yani Romalılar olarak zikrediyor. Lakin Cumhuriyet'ten sonra biz de Avrupalıların peşine takılarak Rum, yani Roma demek yerine Bizans veya Bizanslı kelimesini yaygın olarak kullanmaya başladık. Esasen ekseriyetle halkına Rum demeye devam etmemize rağmen imparatorluğun adına Bizans dedik. Sanırsak bunda Cüneyt Arkın'ın filmlerinin de büyük etkisi oldu. Bu serseme olanı öldürüp seni eğlendirmek bize düşer. Hazır ol sefir Türkmen. Hele davran Bizans kargası. Bakın hele! Bakıyorum kancık karga. Bizans orduları başkumandanı Delibaş Alyon'un emirlerini bildirmeye geldi. Peki nereden geliyor bu Bizans kelimesi?
Esasen bu kelime Wolff'un kendi uydurduğu bir kelime değildir. Daha geriye gidelim. Günümüz adıyla İstanbul olarak bilinen şehre bilinen tarihte gelen ilk yerleşimciler M.Ö. 667'de Antik Yunanistan'daki Megara'dan gelen Yunanlı yerleşimcilerdi. Burada bir koloni kurarak bu koloniye kralları Bizans şerefine Bizans'ın şehri anlamına gelen Bizantion adını verdiler. Hieronymus Wolff da Bizans ismini işte tam da buradan almıştı. Ardından 330 senesinde yani Roma ikiye bölünmeden önce Roma İmparatoru 1. Konstantin tarafından bu şehir Büyük Roma İmparatorluğu'nun başkenti ilan edildi. Şehrin ismi de Yeni Roma anlamına gelen Nova Roma olarak anıldı. Lakin bu isim fazla benimsenmeyerek imparatorun ölümünün ardından 337'de Konstantin'in şehri anlamına gelen Konstantinopolis olarak anılmaya başlandı. Ve bu tarihten yıkılışına kadar şehrin resmi ismi Konstantinopol veya Stanpol olarak kaldı. Müslüman Türklerin fethederek yıktığı Roma başkentinin Osmanlı'da birçok adı bulunmaktaydı. Resmi olarak Konstantiniye isminde de devam etmiş ve halk arasında en çok rağbet gören isim ise huzur şehri anlamına gelen Dersaadet ve büyük dergah anlamına gelen Azitane olmuştu. Cumhuriyetten sonra şehrin resmi isminin Rum dilinde Stanpol'un Türkçe karşılığı olan İstanbul olması kararlaştırıldı. Sonuç olarak tarihte daima tek bir Roma İmparatorluğu mevcuttu. Bizans kelimesi Doğu Roma'yı ifade etmek için kullanılan oldukça gereksiz ve uyduruk bir kelimedir. Bunun yerine Doğu Roma ifadesini kullanmanın daha yerinde ve doğru bir ifade olacağı kanaatindeyiz. Ayrıca günümüzde Roma tarihini Doğu ve Batı olarak ayırmadan bir bütün olarak incelenmesi gerektiğini savunan tarihçiler de mevcuttur. Diğer videolarımızdan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın.